Bugünkü konumuz Kuzey Sentinel Adası ve bu adada yaşayan gizemli Sentinel kabilesi. Dünyamızda hala tam olarak ulaşamadığımız, keşfedemediğimiz yerler ve kültürler var. İşte Sentinel Adası da bu yerlerden biri ve üzerindeki Sentinel halkı, modern dünyayla neredeyse hiç bağlantı kurmamış nadir topluluklardan biri. Sizlere bu izole yaşamın ne anlama geldiğini, kabileyi çevreleyen sır perdelerini, onların yaşam tarzlarını ve bu ada üzerinde dönüp duran gizemli öyküleri tüm detaylarıyla anlatacağım. Videomuza geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Bu tür ve buna benzer içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı ve videonun sonunda videomuzun beğen butonuna basmayı unutmayın. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Öncelikle adanın coğrafi yapısına bir göz atalım. Kuzey Sentinel Adası, Hindistan'ın Andaman Adaları grubuna ait Bengal Körfezi'nde yer alıyor. Çevresinde sıkı mercan kayalıkları ve yoğun bir orman örtüsü bulunuyor. Bu coğrafi engeller, adayı dışarıdan gelenlere karşı korunaklı bir hale getirmiş durumda. Mercan kayalıkları, adaya tekneyle veya gemiyle ulaşımı oldukça zorlaştırıyor. Kıyıya yakınlaşan tekneler, bu sert mercanlardan dolayı adaya tam olarak yanaşamıyor. Ayrıca, ada oldukça küçük ve yoğun bir tropikal ormanla kaplı. Bu ormanlık alanlar, kabilenin dış dünyadan tamamen izole bir şekilde yaşamasına olanak tanıyor. Bu ada, aslında sadece bir parça toprak değil, kendi içinde bir dünyayı barındırıyor. Buradaki atmosferde insanı saran bir yabancılaşma hissi var. Adeta modern dünyanın tüm karmaşasından uzakta, ilkel bir doğanın kucağında saklanmış bir vaha gibi. Ada üzerinde yürüyen ayakların ayak izleri dahi zamana yenik düşerken, bu izole hayat, Sentinel halkının kendi dünyasında sürüp gidiyor. Sentinel halkı, dış dünyaya karşı kendilerini korumak için her zaman savunmacı bir tavır sergilemiştir. Dışarıdan gelenlere karşı gösterdikleri sert ve saldırgan tutumları, onların kendi kültürlerini koruma konusundaki kararlılıklarını açıkça gösteriyor. Sentinel kabilesi hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz. Ne dillerini, ne kültürlerini, ne de inanç sistemlerini tam olarak anlayabilmiş durumdayız. Binlerce yıldır süregelen bu gizemli yaşam, onların modern dünyanın hiçbir etkisine maruz kalmamış olmalarından kaynaklanıyor. Bu, onları eşsiz kılıyor. Çünkü dış dünya ile tek bağlantıları, ara sıra adalarına yaklaşan araştırmacıların veya denizcilerin kendileriyle kurmak istediği temas girişimleri. Fakat her defasında bu çabalar sonuçsuz kalıyor. Çünkü kabile saldırgan bir tavırla yabancıları adalarından uzaklaştırıyor. 1800'lerin sonlarına doğru Britanyalı kaşifler bu gizemli adaya ilk kez ayak basmak istediler. Ancak bu girişimler tam anlamıyla bir felaketle sonuçlandı. 1896 yılında bir İngiliz mahkumun bu adaya kazayla ulaşması ve kısa süre sonra kabile üyeleri tarafından öldürülmesi, Sentinel halkının ne kadar tehlikeli ve dış dünyaya karşı kapalı olduklarını gözler önüne serdi. Zamanla bu sert tepkileri duyan çevre halklar ve diğer araştırmacılar adaya karşı daha temkinli davranmaya başladı. Hindistan hükümeti özellikle 1960'lı yıllarda bu kabile hakkında bilgi edinmek için bazı girişimlerde bulundu. Ancak her girişimde Sentinel halkının yoğun ok ve mızrak saldırılarıyla karşılaşıldı. Hindistan, bu tepkiler üzerine ada etrafında koruma çemberi oluşturdu. Adanın etrafında belirli bir mesafeden daha yakına kimsenin yaklaşmasına izin verilmiyor. 1990'lı yıllarda ise bu yasa daha da katılaştırıldı ve adanın tamamen izole edilmesi kararı alındı. Bu sayede hem kabilenin kendi doğal yaşam alanına müdahale edilmemiş oldu, hem de olası hastalıkların adaya bulaşmasının önüne geçildi. Sentinel kabilesinin yaşam tarzına dair bildiklerimiz oldukça sınırlı. Ancak bazı tahminler yürütmek mümkün. Onlar avcı toplayıcı bir hayat sürdürmekte, yani tarımla uğraşmamaktalar. Genellikle balıkçılık yaparak, ok ve mızrak gibi basit av araçlarıyla hayatta kalıyorlar. Ada içinde buldukları meyveler, kökler ve deniz canlıları temel besin kaynakları olarak düşünülüyor. Kabile, büyük ihtimalle çamurdan yapılmış barınaklarda ya da ağaçların gölgelerinde yaşıyor olabilir. Bu yapıların ve yaşam alanlarının modern dünyadan bağımsız olması, binlerce yıllık bir yaşam biçiminin nasıl korunabildiğine dair bize ipucu veriyor. Büyük ihtimalle kendi içlerinde bir dil, kültür ve sosyal yapı geliştirmiş durumdalar. Ancak bu dilin yapısı, sözcükleri
anlamları veya sosyal ilişkileri hakkında hiçbir bilgiye sahip değiliz. Onların birbirleriyle nasıl iletişim kurdukları, hangi inanç sistemine sahip oldukları, yaşamlarını nasıl idame ettirdikleri tam anlamıyla bir sır perdesi arkasında. Tahmin edebileceğimiz kadarıyla, tamamen doğayla iç içe, dış dünyaya kapalı, kendi kültürlerine sıkı sıkıya bağlı bir topluluk olarak yaşıyorlar. Dış dünyadan izole olan Sentinel halkının en büyük tehditlerinden biri, modern dünyanın onlara getirebileceği hastalıklar. Yüzyıllardır bu tür hastalıklardan uzak bir yaşam sürdükleri için bağışıklık sistemleri oldukça zayıf olabilir. Onlarla temas kurulması, en ufak bir hastalığın bile bu kabileyi tamamen yok etmesine neden olabilir. 2018 yılında Amerikalı bir misyoner olan John Allen Chau, kabilenin izole yaşamını ihlal ederek adaya girmeye çalıştı. Ancak kısa sürede kabile tarafından öldürüldü. Bu olay, Sentinel halkının dış dünyaya karşı ne kadar korumacı ve saldırgan olduklarını bir kez daha gözler önüne serdi. Aynı zamanda bu olay Hindistan hükümetini de daha katı yasaklar koymaya sevk etti. Hindistan hükümeti, Sentinel adasına yaklaşmayı yasaklayarak kabilenin doğal yaşam alanını koruma altına aldı. Bu karar, onların hayatını sürdürebilmeleri için oldukça önemli bir adım oldu. Onların doğal ortamlarında yaşamalarını sağlamak, hem kültürlerinin yok olmasını engelliyor, hem de dışarıdan bulaşabilecek ölümcül hastalıkların önüne geçiyor. Sentinel halkının yaşam tarzı, kültürü ve dili hakkında çok az şey bilindiği için, bu konu antropologlar ve araştırmacılar için büyük bir merak konusu haline gelmiş durumda. Ancak burada bir etik sorun ortaya çıkıyor. Dış dünyadan izole yaşam süren bu topluluğun doğal yaşamını korumak mı, yoksa onları anlamaya çalışmak mı daha doğru? Antropologlar, dışarıdan müdahale etmenin kabilenin yaşamını nasıl etkileyeceği konusunda derin endişeler taşıyor. Dış dünyayla temas, onları hastalıklara ve modern dünyanın karmaşasına maruz bırakabilir, hatta kültürlerinin yok olmasına sebep olabilir. Kuzey Sentinel Adası ve bu adanın halkı, modern dünyanın tüm merakına rağmen gizemini koruyor. Dış dünyadan tamamen kopuk, kendi kültürlerine sadık ve binlerce yıllık bir yaşam biçimini sürdürüyorlar. Onların hikayesi, bizlere insanlığın çeşitliliğini ve doğayla uyum içinde yaşamanın ne demek olduğunu hatırlatıyor. Modern dünyanın hızına ve karmaşasına karşı, Sentinel halkı kendi dünyalarında basit, doğal ve saf bir hayat sürüyor. Belki de onları anlayamamamız, aslında doğanın en büyük sırlarından birine tanıklık etmemiz anlamına geliyor. Bu gizemli yaşamın kendine has bir güzelliği var. Çünkü belki de bizlere, her şeyi bilmemizin gerekmeyebileceğini, bazı sırların öylece kalmasının daha anlamlı olduğunu hatırlatıyor. Sentinel halkı, kendi sessiz dünyalarında, modern insanın unuttuğu basitlik ve doğallık içinde yaşarken, bizlere keşfedilmemişin değerini gösteriyor. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Sentinel adası ve kabilesi hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.